Evet, yardımcı doçent doktor Hakan Güveli bizimle birlikte. Zaten Hakan Bey'i biz televizyondan da tanıyoruz. Değil mi? Bir yerde program da yapıyordunuz Hakan Bey. Eskiden yapıyordum. Şimdi daha güncel, daha inandığım programlara çıkıyorum. Keyif de alıyorum. Çünkü tribünleri oynamadan gerçekten doğru bilgileri vererek bilinçlendirmek. Bir de benim takıntılı olduğum gastroenterolojinin yanı sıra ben hem 7 yıl eczacılık eğitimi aldım. Hem 10 yıldır diyetisyen, yani sağlık fakültesinde hocayım. Dolayısıyla hani gerçekten ne kadarını paylaşabilirsek, sadece bu iş muayene etmek değil, daha fazla kişiye siz duyarlı medya yayınlarıyla ulaşmak bence çok keyifli. Peki o zaman hemen şöyleden başlıyorum. Bir insanın gözünün içine baktığınız zaman ciğerini görür müsünüz? Aslında şöyle oluyor, yani yaş 48 olup da çok hasta görünce ben diyorum, 2 dakikada MR'ını çekerim diyorum. Aynen. Ama maalesef göremiyoruz. Kazın ayağı öyle değil. Karaciğerde de çok önemli hastalıklar oluyor. Ama ne olduysa tıpkı obezite gibi, tıpkı diyabet gibi, tıpkı kanser gibi birden karaciğer yağlanması niye hortladı? Aslında çok pardon, çok güzel anlatıyordunuz ama şöyle bir şey aklıma geldi de o yüzden galiba öyle sordum. Gözünün renginden, cildinin yapısından ya da vücut yapısından anlayabiliyor musunuz diye böyle onu çok merak ediyorum ben. Göz rengi mesela belki sararmıştır ya da... Ben tamamen esprili bir havada tamam, pardon. Hiçbir şey anlayamazsınız. Gerçekten mi? İş sonuna geldiğinde artık karaciğer yağlanması tıpkı diğer iltihaplar gibi basit yağlanma, İltihaplı yağlanma, artık hani bizim siroza giden yolculukta o iltihabın artık karaciğeri ölü doku haline getirmesi ve bunun sonucunda da artık siroz olma. Ve inanın siz siroz olana kadar hiçbir şey anlamazsınız. Sadece arada ya sanki sağ tarafımda bazen dolgunluk var, ya sanki biraz kiloluydum, hafif bir ağrı, ama siroz olduktan sonra klasik sonuç, sirozun tüm bulguları olabilir. Hatta size şöyle söyleyeyim, siroz da başlangıçta hani kompanse, bizim daha onu tolere edebildiğimiz dönemde siz sirozsunuzdur ve hiçbir bulgu vermez. Artık siroz da tedavi aşamalarının çoğunu yitirmiş, geriye dönüşümsüz olmuş, karaciğer nakline aday olduğu durumda ancak bulgu verir. Peki. Karaciğer yağlanması da böyle. Peki netleştirelim hocam. Yani halk gözüyle bakıp soruyorum size. Siroza götürüyor bu karaciğer yağlanması. Artık karaciğer sirozunun, karaciğer naklinin neredeyse ilk 2, 3, 4 yıl içerisindeki birinci nedeni karaciğer yağlanması Peki olacak. Karaciğer yağlanması neden olur? Evet. Şimdi asıl soru bu. Biz hep bunu Niye merak olur? ediyorum. Biz doktorların da tartıştığı. Ne iyi ki ben değişik eğitimler aldım. Zayıf insanlarda da karaciğer yağlanması var. Acaba sadece yüksek kiloyla bağdaştırabiliyor muyuz? Evet, ama şimdi biz şunu biliyoruz. Artık bağırsak mikrobiyotası, flora ile ilgili korkunç bilgiler elde edildi. Bizim yediğimiz her şey sadece bir kalori, bir enerji değil. Tabii ki biz diyabetsek, tabii ki vücut kitle indeksimiz yüksekse bu bir yağlı karaciğere zemin hazırlayan bir durumdur. Ama bunların dışında bilmediğimiz bağırsak flora bozuklukları, endokrin hormon bozuklukları, karaciğer ve safra yapımındaki reseptörler ve gen bozukluklarında artık önemli bir yardımcı faktör olduğunu biliyoruz. Ama şu gerçek, bence en önemli şey ki bu dediğim bilgi bizim en baba dergilerden dediğimiz Clinic North of America dediğimiz şeyde, karaciğer yağlanmasının tedavisinde bugün halen kilo vermek %10, karaciğerdeki ölü dokuyu %45 iyileştiriyor. Düşünsenize, sadece kilo vermek. Hani o kadar para, yatırım yapılan bir sürü ilaç, faz 3 çalışmaları devam eden şu an 2-3 ilaç daha var. O zaman biz hekimler, herkes, medyacılar kendimize şunu sormalıyız. Biz toplumu niye zayıflatamıyoruz? Niye kilo verdiremiyoruz? Niye önlem alamıyoruz? Peki size soralım, niye zayıflatamıyoruz? Bence biz hekimlere düşen algı, biz hastayla koopere olamıyoruz. İçeri giriyor, belirli bir vakit geçiriyor. Devlet hastanesinde performans sistemi düşünsenize, günde 30-40 hasta. Hayır, hastanın tek başına yaşıyor olabilir. Alışverişe ne kadar parası, bütçesi var, bu önemli. Yemek yapma kabiliyeti hiç olmayabilir. Geldiği yöreden değişik, yanlış beslenme alışkanlığı, yanlış pişirme alışkanlığı olabilir. O yüzden biz tamamlayıcı tıbba çok önem veriyoruz. Önleyememe nedenlerinde ne olur çuvaldızı biz kendimize de batırmalıyız. Hastayla ilgilenmek, koopere olmak, işin içinde korkunç şekilde
psikolojik bozukluklar var. Klinik psikolog, gerektiğinde psikiyatri, endokrin, hormon, metabolik bozukluklar, mutlaka beslenme diyet uzmanı. Ben her vakayı en az benim kadar bir vakada 1,5 saat beslenme ve diyet uzmanı da görüyor. Yani suç yeteri kadar medya bilgilendirmiyor. Biz hekim bilgilendirip elini tutup ilgilenmiyoruz. Odadan çıktı, iş bitti, hiç değil. Her birey değişkendir. Dolayısıyla birçok yönü var. Peki Hakan Hocam, karaciğer yağlanması olduğunu son aşamaya gelmeden ben nasıl öğrenebilirim? Bunu nasıl bilebilirim? Son aşamaya geldikten sonra zaten iş işten kısmen geçmiş. Oraya gelmeden ben sizi kapınızı çalsam, ben geldim, bende karaciğer yağlanması var mı yok mu diye sorsam bana niye geldin der misin? Asla demem. Bu duyarlılık için önce bir teşekkür ederim, bir tokalaşırım. Eğer siz vücut kitle indeksiniz 20, yani bizim fazla kilolu dediğimiz bir yerdeyse 25-30 ama 30'un üzerinde 10 yıl civarında dolaşıyorsanız, eğer beraberinde sık alkol kullanımı varsa, hepatit hastalığınız olsun olmasın ama beraberinde diyabet hastalığınız varsa mutlaka doktorunuza gidin. Şimdi burada yapılan en önemli şeylerden, yanlışlardan biri, benim karaciğer enzim değerlerim normal, ultrasonda da ne olacak? Herkeste olduğu gibi basit grade 1-2 yağlanma oldu. Hayır, ne iyi ki biyopsi, eskiden biz biyopsi yapardık. Evet. Biraz enzim yüksekliği ama şimdi biyopsinin yerine %90 doğrulukla tutan ne güzel elastikiyetini, süngerimsi dokunun kabiliyetini ölçen özel ultrasonlar var. Yani siz geldiğinizde sadece 5 dakikada sanki karaciğerinize bir iğne batırmış gibi %90 doğrulukla karaciğerinizdeki hem yağlanma derecesini hem iltihap derecesini, bakın sadece son bir ayda 3 kişi aynı dediğiniz şeyden o ultrason sayesinde siroz öncesi basamakta yakalandı. Ve bunu dediğinizde artık işi çok daha ciddiye alıp alkol, yani tedavide çok daha ciddi kısıtlama yapıyoruz. Peki biz karaciğerimiz yağlandığı zaman ne yaparız? Pazara gider enginar alırız, Evet. bilmem ne yaparız falan. Bunların haricinde bir de ne yaparız? İşte kilo verelim dedik. %45 hemen karaciğer yağlanmasına çok etkili ediyor. %10 bile kilodan versek. Modern tıpta başka karaciğer yağlanması için önemli sayacağınız tedavi neler? Şimdi modern yaklaşımda hala... Bir de biz enginar takım- doğru mu hocam? Şimdi geleceğim, ben biliyorsunuz bitkiciyim. 7 yıl bu işte Ha, o master ve enginar- doktora eğitimi evet. aldım. Geleceğim. Tamam hocam. Enginarın nesi Enginarı doğru, hangi özellikle kısmı istiyorum. doğru? Modern tıpta kullandığımız ilaçlar var. Faz 3 çalışmasında yeni ilaçlar gelecek. Yani ölü dokuyu da geri çeviren. Artık biz bunu biliyoruz ki nasıl hani kardiyologlar tıkanan damarlar, yeni damar gelişimini uyarabilecek yeni ilaçlarla çalışıyorlarsa biz de karaciğerdeki ölü dokuyu tersine yenileyecek bir takım ilaçlar geliştirmeye çalışıyoruz. Onun dışında E vitamininden tutun da kan sulandırıcı bir takım ilaçlar tutun da hiçbirinin etkisi çok başarılı değil. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Denize düşen yılana sarılır misali. Kendimiz bir takım diyetler uyguluyoruz. Acaba sadece kilo verme diyeti mi önemli? Hayır, biz bunu artık biliyoruz. Sadece kilo verme diyeti biri. Ahmet'le Mehmet aynı şeyi yiyor. Hatta Mehmet fazla yiyor ama Ahmet kilo alıyor. Fare deneyleri ve insan deneyleri de geldi. Dolayısıyla kilo vermek, belki de bunda özel eliminasyon diyetleri, gluten, özgül free diyetler, laktozdan kısıtlanmış diyetler, FODMAP dediğimiz özel fruktozun da içinde olduğu meyve şekerleri, başka biz sadece laktoz fruktozu biliyoruz. İşin içinde tatlandırıcı sorbitol, ksilitoller, mannitol, sorbitol, baklagillerdeki hani bizim tahıl ve baklagil, yağlı tohum ve meyveden aldığımız şekerlerin alt gruplarının intoleransları da. Biz zannediyoruz ki bir şey bana dokundu. O dokunan sana sadece gaz yapmıyor. İşte karaciğer yağlanması da yapabiliyor, kilo da aldırabiliyor, senin floranı da bozuyor. Gelelim bitkiye. Şimdi bitkideki sorun kanıta dayalı, evet. Kanıta dayalı ama insan çalışmaları az olan bir şey. Dolayısıyla bitkilerle çok ciddi tedavi yapıyoruz. Mesela bunların en başında karaciğeri destekleyen milk thistle deve dikeni gelir. Deve dikeninin içinde 9 tane bizim flavonoidler dediğimiz vücuda yararlı kimyasal. Bunların standart kuru ekstre, ne üzücü ki altını çiziyorum size. Bunu Konya Selçuk Üniversitesi'nde, Devlet Üniversitesi yetiştiren değerli hocalarımız var ama biz bunların standart ekstrelerini yurt dışından alıyoruz. Bunun kullanımı ciddi anlamda karaciğeri destekliyor. Kara hindibanın kullanımı bunu destekliyor. Meyan lifi, meyan kökü bunun kullanımı destekliyor.
Enginar özütü, evet. Enginarı yediğimizde, kendisini yediğimizde ne olacak diyor. Hatta bazıları bir gazetede duymuştum, sanki hiçbir faydası yokmuş gibi laflar. Yani çıkıp insanlara böyle dememek lazım. Enginarın faydası olan yer kuru yaprakları. Bununla ilgili bizim hocaların ciddi 2 tane çalışması var. Dolayısıyla yapraklarını biz kurutuyoruz. Bir bitkinin tamamen yapraklarının kuru olması, kokusu olacak, elinize alacaksınız, nem, yumuşak olmayacak. Dikkat edin, bu pul biberde restoranlarda açarsanız Evet. topak gibi çıkar. Çöp. Çıtır çıtır edecek ve kupkuru olacak. 30 gram, 50 gram kaplarda kısa saklayıp 1,5 grama bunun çayını yapacaksınız. Bunların standart kuru ekseleri de alınabilir. Tabii onun yanı sıra destekleyeceğimiz bazı E vitaminleri, bunlardan 200-400 ama kısa süreli. Bitkilerin ana bitkisi bu ama gelelim alfa-lipoik asit dediğimiz, kromonyum dediğimiz bir takım kardiyovasküler hastalıklarla beraber gidenlerle destekleyeceğimiz tablo var. Tabii ilaç olarak da tekrar piyasa adını vermeden metformin kimyasal adı destekleyici ilacı da yanında veriyoruz. Yani biz iyi bir kooperasyon kurduğumuzda toplumda en sık görülen karaciğer hastalığını el ele verirsek, yıllar boyu bir karaciğer naklini, maliyetini düşün, yüz binler değil milyonlarca doları hem korumuş ama daha önemli insan sağlığını korumuş olacağız. Hani bu konuda çok değerli adımlar atılabilir. Bitkiyi tamamen dışlayan doktorları hiç anlamıyorum. Hayır, yediğiniz besinler ne? Bunlar da bitkidir. Bunların katkısız, işlenmemiş ne olacağı? Fonksiyonel beslenme, yani tedavi edici beslenme. Mesela enginarın sapını yiyeceksin limon döküp. Kendisini değil, yaprağını kurutacaksın gibi. Ama Mictaysel'dan bunu kurutup alamazsın. Ama bunun çayını ya da tohumunun tozunu kullanabilirsin. İşte bu bilgiler de eczacılıkta değerli var. Bunların hepsini birleştirip bütünleyici, tamamlayıcı bir tıp yaklaşımı yapmak lazım. Evet hocam. Çok mu gevezelik O yapıyorum? Yo, yok çok güzeldi. estağfurullah. Olur da biraz kendimi yağlı hissedersem ben mutlaka bir gelip şu özel ultrasona bir girmem lazım sizden. O çok ilgimi çekti. Gerçek. Size bir şey söyleyeyim mi? 10 yıldır kilolu tip 2 diyabetlerde siroz başlangıç oranı son yayınlarda 10 yıl aşkın %19, 5'te 1. Bir hekim olarak bunu daha önce duymuş muydunuz? Yok. Dehşet bir rakam değil mi? Korkunç. %12'ye artan bir diyabet sıklığı. Korkunç. O kadar önemli bir iş. Korkunç. Ayağınıza sağlık Hakan Hocam. Çok değerli ve çok benim daha ilk defa duyduğum bir sürü yeni şey söylediniz. Çok teşekkür ederim. Onur verdiniz. Teşekkür ederiz. Ben çok keyif aldım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Programımız tüm hızıyla Evet. devam ediyor.